Hisse Senedi Avcısı serisinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu videoda hisse senetleri ve diğer enstrümanların grafikleri üzerinde bulduğum formasyonlarla akıllı paranın ayak izlerini sizlere göstereceğim. Grafikler üzerinden analiz yaparken şu sözleri aklınızdan çıkarmayın. Piyasada itibarınızın, eğitiminizin ya da uzmanlığınızın hiçbir değeri yoktur. İster yılların tecrübesine sahip olun, ister piyasaya yeni adım atın. Piyasa bir doktora ünvanını da bir bağımlıyı da aynı acımasızlıkla ezer geçer. Geleceği kontrol edemediğimiz gibi piyasayı da kontrol edemeyiz. Kazananlar bu belirsiz geleceğe en iyi şekilde hazırlananlardır. Bazen dakikalık, saatlik ve günlük dalgalanmalardan uzaklaşmanız gerekir. Uzaklaştıkça resme geniş pencereden bakarsın ve belki o zaman akıllı paranın ayak izlerini daha net görebilirsin. Bazen de yakınlaşırsın. Farklı deryalar çıkar karşına. Bambaşka çizimler ve bambaşka fırsatlar. Aslında o fırsatları yakalamak için kimseye ihtiyacın yoktur. Tek ihtiyacın olan bilgi ve cesarettir. Bir fırsat kaçtı diye üzülme. Piyasalarda fırsatlar hiç bitmez. Bir fırsat kaçar, sonra başkası gelir. Buyurun size bir simetrik üçgen daha. Fiyatlar sıkışıyor. Sıkışmaya devam ettikçe patlamaya hazır bomba haline gelecek. Bakalım patlama hangi yöne olacak? Sen olsan yukarı yöne mi bahis oynardın yoksa aşağıya mı? Kocaman bir fincan yanına bir kulp çizer mi? Kim bilebilir ki? Evet, geleceği kimse bilemez. Ancak bazı şeyleri tahmin edebiliriz. Tahmin ederken geçmiş verilerden, analizlerden ve istatistiklerden faydalanırız. Analiz ederken piyasaya 3 boyutlu bakarak farklı metodları harmanlayabiliriz. Pivot noktadan tepki alan fiyatlar daha önce güçlü destek olarak hareket başlattığı 50 günlük ortalamasında tutunmaya çalışıyor. Bakalım daha önce yaşanan sıçramalar tekrar gerçekleşecek mi? Tarih tekerrür mü edecek? Kafiye mi yapacak, zamanla göreceğiz. Formasyonlar nasıl oluşur? Cevap veriyorum. Korku ve açgözlülükle. Defalarca tekrarlayan, her zaman aralığında karşınıza çıkabilen formasyonlar, insanlarda oluşan sürü psikolojisinin grafiklerdeki gölgeleridir. Fiyatların döndüğünü umarak bu bölgelerden maliyetlenenler, fiyatların tekrar aşağıya dönmesiyle birlikte aktif bir risk yönetimleri yoksa içeride hapsolurlar. Fiyatları bu bölgede değer yatırımcılığına uygun olan akıllı paranın devreye girmesiyle tekrar yukarı yönlü hareket başlar. Daha önce bu bölgelerde maliyetlenerek hapis yatan yatırımcıların yeter artık zararım çıktı, satayım gitsin demesiyle satış baskısı oluşur. Fiyatların duraklamasıyla kısa pozisyona geçenlerin ağırlığı artar ve tekrar düşüş başlar. Bu şekilde döngüler devam eder. Ta ki fiyat iyice sıkışıp kırılım gerçekleşinceye kadar. Hadi bir de yakından bakalım grafiğe. Nasıl? Genişleyen tepeler formasyonunun üst trendinde inanılmaz bir ayı boğa savaşı vardı. Görünen o ki zafer boğaların olmuş. Formasyon hedefine boğa koşusu başlamış sanki. Siz ne dersiniz? Paralel kanal kırılımları önemlidir. Mutlaka takip edilmelidir. Sağlık sektöründeki hareketlenmeler dikkat çekici. Radarları açalım. Hacimlere bakın. Piyasa yapıcı düşüşe yeter artık demiş. Peki yükselişin şiddeti ne kadar olur? Biyoteknoloji hisselerinde sınır yoktur. Kopuşların hızına yetişemezsiniz. Tedbirli olun ve risk yönetimini mutlaka yapın. Bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız daha fazla içerik oluşturmaya gayret edebilirim. Şimdilik hoşça kalın.